tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden yana endişeli. Ukrayna-Rusya sınırı ve işgal altındaki Kırım'daki askeri hareketlilik, Ukrayna iç siyasetindeki karışıklıklar ve Putin'in saldırgan açıklamaları 2021'de olmasa bile 2022'de bir işgalin söz konusu olabileceğini gösteriyor. Moskova yönetimi böyle bir niyeti olmadığını iddia etse de rakamlar bunun aksine işaret ediyor. Ve açıkçası gidişat Ukrayna'dan çok Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın tek elinde. Я вважаю, що Байден зі своєї сторони, можна так сказати, відстояв думку України, те, що ми хотіли, з однієї сторони. Але з другої він відмінив деякі санкції щодо Сєвєрного потоку-2, і це не є дуже добрим. Але, як то кажуть, домовилися про своє. Amerikan istihbaratına göre Rusya toplam 175 bin askeri sınıra konuşlandırma niyetinde. Hatta yarısı Ukrayna sınırına yerleştirilmiş durumda. Ukrayna'nın açıklamasına göre ise Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kırım'daki Rus askerinin sayısı yaklaşık 94 bin. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki 41. Ordu'nun Yelnya kasabasında bulunduğunu söyledi. Yelnya, Ukrayna'nın kuzey sınırına 260 kilometre uzaklıkta. Öte yandan Ukrayna ordusu Rus ayrılıkçıların Kiev yönetimiyle çatıştığı Donbas'ta 2100 Rus personelinin bulunduğunu, Rus askerinin ayrılıkçıları Ukrayna'ya karşı komuta ettiğini açıkladı. Rusya'nın bütün bu tehlikeli rakamlara ilişkin verdiği cevap şu: kendi toprağımızda konuşlandırdığımız askerler kimseyi ilgilendirmez. Moskova yönetimi sözüm ona kendi toprağında konuşlandırdığı asker sayısına dair detay da vermiyor. Askeri hareketliliği kısaca özetlemeye çalıştım. Peki Ukrayna iç siyaseti olayların gidişatını nasıl etkiler? Konuyu yakından takip edenler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin halkın güvenini giderek kaybettiği görüşünde. Zelenski'nin bütün enerjisini Rus agresyonuna yöneltememesi, Ukrayna'nın bölgede güç kaybetmesi demek. Öte yandan Kasım ayında gelen darbe açıklaması, 2014-2015 senaryosu yeniden mi yaşanacak sorusunu akıllara getirdi. Bunu da kısaca özetleyelim. 2014 yılında dönemin Rus yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych, mali sorunlarını çözecek Avrupa Ortaklık Anlaşması'nı reddetmiş ve Moskova sempatizanı politikalarını sürdürmüştü. Adeta Rusya'nın bir sömürgesi gibi yaşamaktan bıkan halk ve Avrupa Birliği yanlılarının başlattığı protestolar, Şubat 2014'te Yanukovych'in devrilmesine kadar devam eden olayların fitilini ateşledi. Ülkedeki siyasi istikrarsızlığı takiben Rusya Mart 2014'te Kırım'ı işgal etti. Kasım 2020'de Zelenski'nin Rusya destekli darbe açıklaması da analistlere bu süreci hatırlattı diyebiliriz. Zelenski, ülkenin en güçlü isimlerinden Rinat Ahmetov'u darbenin sorumlusu ilan etti. Güçlü bağlantılar olan Ahmetov da nüfuzuyla iç karışıklığa katkıda bulunabilir ve Zelenski'nin sonunu hazırlayabilir. Bu da Kiev için bölgede iyi alamet değil. Peki bu çatışma ortamının kökü nereye dayanıyor? Ukrayna yıllarca Rusya İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. 1991'de Sovyetler Birliği dağıldığında, yani yalnızca 30 yıl önce bağımsızlığını ilan etti. Genel olarak o zamandan bu zamana Rusya'dan uzaklaşarak Batı ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştı. Yanukovych'in Avrupa değil de Rusya ile yakın bağlar kurma çabasının protestolara yol açmasını bu sebebe bağlayabiliriz. Yaşanan kargaşanın ardından Rusya'nın Kırım'ı işgaliyle çatışma ortamı bitmedi. Ukrayna'nın doğusu yani Donbas şu an Rus yanlısı ayrılıkçıların elinde ve Ukrayna ile Batı Rusya'yı buraya hala destek vermekle suçluyor. 2015'te Almanya ve Fransa'nın öncülük ettiği barış anlaşmasıyla Donbas'taki çatışmalar vites küçültse de orada 14 bin kişinin hayatını kaybettiği ve sıcak çatışmaların sürdüğü gerçeğini değiştirmiyor ve Rusya ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Buraya kadar Ukrayna'nın ve Batı'nın endişelerine yer verdim. Peki Rusya neyi savunuyor? 2015'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara özellik vermesi ve isyancılara kapsamlı bir af çıkarması gerekiyordu. Moskova yönetimi Kiev'i bunu yerine getirmemekle, Batı'yı da Ukrayna'yı bu konuda desteklemekle suçluyor. Putin bu yılın başında yaptığı açıklamada Ukrayna'yı açıkça tehdit etti. Ukrayna'nın doğusunda hak iddia etmesinin çok ağır sonuçları olacağını söyledi. Rusya, Batı sınırında NATO varlığından da son derece rahatsız. Birleşik Devletler liderliğinde NATO, Ukrayna ile ortak tatbikatlar düzenliyor ve silah ticaretini sürdürüyor. Putin sık sık NATO'nun Ukrayna askerlerini eğitme planlarından rahatsızlığını dile getiriyor. Tabii bu bağlamda Türk SİHA'ları da Rusya'nın canını epey sıkıyor.
Bütün bu kaosta Putin'in adeta propaganda yapar gibi açıklamaları da dikkat çekici. Putin, Ukrayna halkını ve Rusları tek bir millet olarak sınıflandırıyor ve aslında bu bir milletin varlığını inkar etmek demek. Öte yandan Ukrayna'nın Çarlık döneminden itibaren Sovyetler sonrası dönem de dahil haksız toprak aldığı iddiasını da sürekli gündeme getirmekte. Mevzunun özeti bu. Biden-Putin görüşmesini de geride bırakmışken başka bir soru gündemde. Rus işgali gerçek ve yakın bir ihtimal mi? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Putin'i ekonomik yaptırımlarla tehdit etti. Bu Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının geleceğini de tehlikeye atmak demek. We would provide additional defensive materiel to the Ukrainians above and beyond that which we are already providing. And we would fortify our NATO allies on the eastern flank with additional capabilities in response to such an escalation. Ayrıca Birleşik Devletler'in Ukrayna'ya silah desteğinin süreceği çok net. Kırım'ın işgalinden sonra da Batı bloğu Rusya'ya yaptırımlar uygulamıştı. 7 yıl sonraya geldiğimizde yaptırımlar Rusya'yı zora soksa da amacından uzaklaştırır mı, gelecek mi konuda net değil. Askeri yığınaklar ve ateşkes ihlalleri de yakın gelecekte bölgede daha kaotik bir dönemin sinyallerini veriyor. Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden yana endişeli. Ukrayna-Rusya sınırı ve işgal altında